Sevgili gençler merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni ders serimiz olan lineer fark denklemlerinden bahsedeceğiz. Daha doğrusu ders içeriğinden bahsedeceğiz. Nedir? Ders içeriğinde neler var? Biz nelere değinebiliriz? Onlara bakacağız. Aslında burada ayrık zamanlı matematiksel modellerden oluşuyor. Temel amacı ise dizilerin ardışık terimler arasındaki lineer ilişkileri incelemek, analiz etmek ve diferansiyel denklemlerle işte z dönüşümü nümerik analizle oldukça yakından ilişkili. Şöyle söyleyebiliriz, en genel olarak lineer fark denklemleri bilinmeyen bir dizinin ardışık terimler arasındaki doğrusal ilişkiyi inceler, ayrık zamanlı sistemleri modellemesini sağlar. Bu şekilde genel olarak ifadesi var arkadaşlar. Tabi öncelikle her derste olduğu gibi fark denklemlerine bir giriş yapacağız. Fark denklemi nedir, kavramı nedir, temel bilmemiz gereken şeyler ne? Birinci mertebeden fark, ikinci mertebe, yüksek mertebeden fark denklemleri şeklinde ilerleyeceğiz. Daha sonra yine homojen fark denklemleri ya da karakteristik denklem şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar. Yine tabi bu fark denklem varsa kökler de vardır. Tekrarlı karmaşık kökler vesaire bunları inceleyeceğiz. Sınıflandıracağız. Yapısını ele alacağız. Salınım çözümlerden zaten şeyde bahsetmiştik. Uygulamalı matematikte bahsetmiştik. Homojen olmayan fark denklemlerini belirsel katsayılar yöntemi. Yani burada aslında diferansiyel denklemdeki sistemle aynı. Homojen olmayan belirsiz katsayılar yöntemi, operatör yöntemi vesaire. Yine ileri fark, geri fark şeklinde devam edeceğiz. Değişken katsayılı denklemler tıpkı tıpkı diferansiyel denklemlerde olduğu gibi çözüm yöntemleri, sınıflandırılması vesaire. Sonra fark denklem sistemleri var tabii ki. Özdeğer yani özdeğer öz vektör yöntemleri var. Yine matris varsa matris gösterim var sonuçta yani. Fark denklem sistemlerinin matris gösterimleri var. Bir matris gösterim varsa özdeğer öz vektörden ortakonelleştirmeden bahsedilebilir. Yine kararlılık teorisi var ders içeriğinde. Asimptotik davranış var. Yine z dönüşüm var. Bunu başka bir derslerimizde integral dönüşümlerde de ifade etmiştik. Burada da var. Fark denklemlere bakan kısmıyla ele alabiliriz. Yine diferansiyel denklemlerle yakından ilişkisi var. Tabii sayısal nümerik analizle ilişkisi var. İşte sonlu fark yöntemi, hata analizi, sayısal algoritma vesaire. Dinamik sistemlerle yakından alakası var. Tabii ki farklı uygulamaları var yani. Nüfus modellerine, ekonomiye ne kadarına değinebiliriz bilmiyorum ama yine aynı şekilde Green fonksiyonu, ileri değişken katsayılı yöntemler vesaire bunlardan ders içeriğinde bulunmakta. Yani işte örneğin işte sabit katsayılı homojen fark denklemi bu şekilde. Diferansiyel denklemi oldukça benziyor görüldüğü üzere. Yine bakın karakteristik denklemi. Yani çok ders açılır mı bilmiyorum ama hani bu şekilde yani bakın yöntemi var belli her şeyiyle. Biz de bunu yapmaya çalışacağız. Enler fark denklemleri diferansiyel denklemlerde kullanılıyor. Dinamik sistem, nümerik analiz, kontrol teorisi uygulamalı. Mesela kontrol teorisi ve uygulamaları dersini biz 4. sınıfta almıştık. Modelleme dersi, sinyal incelemeleri vesaire 4. sınıfta almıştık mesela kontrol teorisi uygulama dersini. Bu anlamda bağlantıları var. Biz ne kadar tabii konu içeriği bu şekilde çok kapsamlı. Artık bu derslerimiz yani ele alacağımız derslerin çoğu çok kapsamlı dersler. Bizler zamanla ne kadarına değinebiliriz veya değinebilir miyiz? Bakacağız hep birlikte. O şekilde yani. Evet. Bizler video derslerde görüşmek üzere diyelim. Müsaadenizi istiyoruz. Hoşçakalın.